Selam, ben Siyah Zetsu. Bugün sizlere en güçlü 7 genjutsu sıralaması yapıyor olacağım. İyi seyirler. Listeye 7. sıradan giren genjutsu, Obito'nun genjutsusu. Aslında buraya koyabileceğim daha farklı teknikler de vardı ama ben Obito'yu koymayı tercih ettim. Çünkü Obito, normal Sharingan'ı ile bile Kyuubi'yi kontrol edebiliyordu. Bu büyük bir icraat çünkü Kyuubi'yi kontrol edebilmek için gerçekten güçlü bir genjutsuya sahip olmanız lazım. Bunu da geçtim. Mükemmel Jinchuriki'leri, içlerindeki bijular çakra akışına müdahale edip tekniği bozabildiği için genjutsu altına alamıyorsunuz. Ama Obito, mükemmel Jinchuriki olan Mizukage Yagura'yı bile kontrol edebiliyordu. Böylece bir süre Saklı Sis Köyü'nü perdeler arkasından yönetmişti. Obito'nun genjutsusu birazcık küçük görülüyor diyeyim. O yüzden hak ettiği değeri vermekte fayda var. 6. sırada Kurbağa genjutsusu var. Genjutsuyu biz her zaman Sharingan'la hatırlıyoruz ama Naruto evreninde birçok genjutsu tipi var. Bunlardan bir tanesi de bu. Sesle çalışan genjutsular. En güçlü genjutsu tipi değil ama baş etmesi en sıkıntılı genjutsu tiplerinden bir tanesi. Hedefin kulağı bu sesleri algıladığı andan itibaren genjutsuya yakalanmış oluyor ve tamamen açık bir hedefe dönüşüyor. Bu teknik ise sözlerinin karmaşıklığı ve senkron etmesi zor olduğundan dolayı sadece büyük bilge kurbağalar tarafından kullanılabiliyor. Ve bir kere yakalanan kişinin zihniyle birlikte bedeni 4 gardiyan kurbağa tarafından kaçınılmaz olarak mühürleniyor. Hatırlarsınız belki normalde genjutsuları dışarıdan müdahale ederek bozabilirsiniz ama bu genjutsu bozulmuyor. Tek yol teknik kullanıcısının vereceği emir. Onun dışında bu tekniği bozabilecek hiçbir şey yok. Ayrıca bu tekniği kullanmak uzun süre bir hazırlık gerektiriyor. Bu yüzden yeterli zamanı kazanmak zor olabiliyor. 5. sırada Tsukuyomi var. Tsukuyomi birisini öldürme yeteneğine sahip. Yanlış hatırlamıyorsam belki de tek genjutsu. Bunu da yanlış anlamayın. Mesela kurbağa genjutsusunu yeseniz de ölürsünüz. Ama genjutsuyu yediğinizden dolayı değil. Yedikten sonra açık bir hedefe dönüştüğünüzden dolayı. Tsukuyomi'de ise olay çok farklı. Direkt olarak zaman ve mekanı kullanıcının yönettiği bir boyuta gidiyorsunuz. Orada neler yaşayacaklarınız da kullanıcısının fantezisine kalmış artık. Ama öldürme konusundan devam edecek olursam, Itachi klanı yok ettiği gece, kız arkadaşı Izumi'yi Tsukuyomi'ye alarak bir ömür boyu mutlu mesut bir hayat yaşadıklarını göstermişti. Ve bunun sonucunda da kızın beyni sanki gerçekten 80 yıl boyunca Itachi ile mutlu mesut yaşamış, torun tombalak büyütmüş bir emeklilik hayatından geçmiş gibi hissediyordu. Bu yüzden beynen yaşlandı ve bu şekilde hayata veda etti. Tabii Itachi herkese böyle güllük gülistanlık genjutsular göstermiyor. Mesela Kakashi'ye çok acımasız bir şey yapmıştı. Gerçek dünyadaki bir saniye, genjutsu dünyasındaki 3 güne eşit. Ama isterse bunu Izumi örneğinde olduğu gibi 80 yıl bile yapabiliyor. Kakashi bu genjutsudan sonra aldığı psikolojik hasardan dolayı günlerce hastanede yatmak zorunda kalmıştı. Büyük ihtimalle Itachi gerçekten istese öldürebilirdi de. Tsukuyomi'yi dışarıdan çakra akışına müdahale ederek bozmak teoride mümkün olmalı. Sonuçta normal bir genjutsu gibi işliyor ve normal genjutsu da bu şekilde bozulabiliyor. Ayrıca yetenekli bir Sharingan kullanıcısı da Tsukuyomi'yi bozabiliyor. Böyle dediğime bakmayın bu arada, bunlar çok istisnai durumlar. O yüzden Tsukuyomi bayağı güçlü bir teknik. 4. sırada Izanagi var. Izanagi Uchiha klanının yasaklı tekniklerinden bir tanesi. Bunun sebebi de kişinin tekniği kullandığı gözünün kendisini mühürleyerek körleşmesi. Izanagi'nin yaratılış amacı kullanıcının kaderini değiştirmek. Teknik aktif edildiği andan itibaren bir kayıt noktası oluşturuyor ve tekniğin süresi geçene kadar başına gelebilecek her durumda, mesela bir ölüm ya da sakatlık gibi, kişi tekrar kaydı başlattığı ilk noktaya geri dönebiliyor. Ayrıca tekniğin açık kalma süresi kullanıcının yeteneğine göre değişiyor. Mesela Danzo 1 dakikayken Obito 5 dakikaya kadar açık tutabiliyordu. Madara ise büyük ihtimal saatlerce. Çünkü Hashirama ile olan savaşından önce bile açmış olabilir. Genjutsu ile ne alakası var bunun derseniz, tamamen etrafında yaşanan olayları, yani gerçekleri illüzyona çevirmesinden ibaret. 3. sıraya da Izanami'yi koydum. Izanami de Izanagi'nin kullanıcısının kaderini değiştirmesinin aksine karşı tarafa kaderini kabul ettirmek için, yani Izanagi'ye karşıt olarak geliştirilmiş bir teknik. Izanagi etrafındaki gerçekliği illüzyona dönüştürürken, Izanami de etrafındaki illüzyonu, yani sahte hayatını gerçeğe dönüştürüyor. Bence Izanagi daha iyi ve işlevsel bir teknik çünkü bu herkeste işe yaramayabilir. Naruto'ya sökmez mesela. Adam kendi benliğini kucakladı zaten. Yani gerçekten kabul edebileceği
yapabileceği bir illüzyon kalmadı. Ama sırf Izanagi'ye karşılık olarak geliştirilen bir teknik olduğu için 3. sıraya koydum. Eğer Izanagi ve Izanami'yi daha detaylı anlattığım videoyu izlemek isterseniz sağ üstteki linkten o videoya gidebilirsiniz. Ama önce bu videoyu bitirin bence. 2. sırada Kotoa Matsukami var. Kotoa Matsukami seride birçok yerde mükemmel genjutsu olarak adlandırılıyor ve gerçekten öyle. Genjutsu illa rakibe illüzyon göstermek ya da onu savaş dışı bırakmak için kullanılmıyor. Aynı zamanda rakibi kontrol veya manipüle etmek için de kullanılıyor ve Kotoa Matsukami bu konuda en iyisi. Uchiha Shisui iki gözüyle birden Kotoa Matsukami kullanabiliyor. Bu gözlerden birisini Danzo zorla aldı, diğerini de kendi elleriyle Itachi'ye verdi. Danzo bu gözü kullanarak 5 Kage toplantısında Mifune'yi fark etmeden kontrol etmiş ve Kage'lerin lideri olabilmek için kendisini desteklemesini sağlamıştı. Itachi ise Edo Tensei ile canlandırıldıktan sonra Kotoa Matsukami'yi kendi üzerinde kullanmış ve Kabuto'nun Hashirama hücreleriyle güçlendirilmiş, zihin kontrol etiketlerinin etkisini bile bastırabilecek bir genjutsu altına almıştı. Itachi'nin söylediğine göre Kotoa Matsukami 10 yılda kullanılan bir genjutsu ama Hashirama hücreleri sayesinde yenilenme süresi kısalıyor. Mesela Danzo günde bir kere kullanabildiğini söylüyordu. Shisui'nin kendi vücudunda ne kadar sürede kullanabildiği hakkında hiçbir bilgimiz yok. Ama tahminim Danzo gibi günde bir tane kadar kısa değil, Itachi gibi 10 yılda bir uzunluğunda hiç değildir. Kotoa Matsukami'yi de başka bir videomda çok detaylı anlatmıştım. O videoyu da yine sağ üstten izleyebilirsiniz. 1. sırada da Mugen Tsukuyomi var. Mugen Tsukuyomi en güçlü genjutsu. Genjutsuların da genjutsusu. Takdir edersiniz ki böyle bir genjutsuyu uygulamak için de uzunca bir süre hazırlık yapmak gerekiyor. 10 kuyrukluyu dirilt, Jinchuriki yap, ilahi ağacı emdir, sonra da Rinne Sharingan'ı aya yansıt. 1. sıraya koyma sebebim hem kaçınılmaz olması, yani teknikten hiçbir şekilde kurtulamıyorsunuz, hem de etki alanı. Bütün dünya bu tekniğe yakalanıyor. En ücra köşelerdeki insanlar bile. Engellemenin tek yolu Rinnegan'a sahip olmak. Böylece Rinnegan genjutsusunu Rinnegan'la engelleyebiliyorsunuz. 1. sıraya Sasuke'nin genjutsusunu da koymayı düşündüm aslında. Şimdi dalga mı geçiyorsun abi diyeceksiniz. Çünkü ben izlesem böyle derdim yani. Ama dalga geçmiyorum. Hatta ne olduğunu da bilmiyorum. Ama en güçlü genjutsu Sasuke'nin genjutsusu. Peki niye? Yazar öyle söylüyor. Geçen videoda her iddia %100 doğru değildir derken bazı icraatlerle uyuşmadığı zaman yanlış kabul edebiliriz demiştim. Ama bu sefer ortada bir icraat bile yok. Hani ben de inandığımdan değil açıkçası. Sadece bundan haberiniz olsun diye anlatıyorum. Yazar The Last filmindeki Sasuke'nin en güçlü genjutsuya sahip olduğunu söylüyor. Birçoğunuza çok mantıklı gelmeyecek. O yüzden bunu honorable mention gibi falan düşünebilirsiniz. Ya da gönüllerin birincisi olsun hadi. Evet, videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten hoşunuza gitmiş ve eğlenmişsiniz demektir. O yüzden bir beğeni atmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilir. Daha fazla böyle içerikten haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.